Gecenin Kıyısı filmi neden mi bahsediyor? Bir yanda toplumların en küçük savaş alanı olan ailenin içindeki bağlılık, diğer yanda askerlik mesleğinin itaatkarlığı arasında sıkışmışlık. İşte Gecenin Kıyısı bu noktalardan yola çıkan bir hikaye. İsyankar bir muazzaf olan Kenan'ın askeri mahkemede yargılanmak üzere uzak bir yere intikalindeki komutanlık görevi yine bir subay olan kardeşi Sinan'a verilir. 12 saatlik yolculuk başlar. Silahlı kuvvetler içindeki bir grubun darbe teşebbüsünde bulunduğu haberleri üzerine güzergahı değiştirerek yoldaki bir birliğe varırlar. İşler karışır ve iki kardeş arasındaki gerilim diğerlerini kapsayacak biçimde yön değiştirir. Bu karmaşada kardeşlerin mesleklerine sadakatle inançları ve vicdanları arasındaki çatışmada neyi seçecekleri önem kazanır. Berk Hackman'ın Kenan'ı, Ahmet Rıfat Şungar'ın da Sinan'ı oynadığı film, Almanya doğumlu Türker Süer'in ilk uzun metrajlı kurmaca çalışması. Hikaye özü itibariyle aileden yola çıkıp tüm bir ülkeyi kapsayarak dalga dalga yayılan psikolojik ve dolayısıyla fiziksel çatışmalar üzerinden insanı anlatmaya çalışıyor. Sert, köşeli, tavizsiz mesleğiyle kırılgan duyguları arasında mücadele eden Sinan'ın kararları öne çıkıyor. Kenan onun tersi biçimde iç mahkemesinin sesine katiyetle güveniyor. Yönetmen hikayenin çerçevesi içinde evrensel gözde temaları işlemeye çalışıyor. Yani dünyanın her ülkesinde geçebilecek ve her ülkeden seyircinin bağ kurabileceği bir hikaye diye düşünebilirsiniz. Ancak filmin giriş bölümünde ön bilgi vermeden ve sonra da muğlak, gri alanlarda dolaşarak 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin gerçek görüntülerini bol bol kullanıyor. Ama örneğin bu somut olayları aktarırken ne bir isim geçiriyor, ne öncesinden bahsetmeye gerek duyuyor, ne de politik bir tartışmaya giriyor. Dolayısıyla evrensel hikaye gerçek olayların içinde anlaşılamaz yerlere savruluyor. Kurgudaki gereksiz kesmeler, geriye dönüşler ve benzeri numaralarla dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir seyircinin anlayamayacağı bir filme dönüşüyor. Gerçek görüntülerle birlikte 15 Temmuz adlı adınca tartışılmalıydı. Ha bu yapılmayacaksa arka plandaki bir darbe girişiminin hikayeye hizmet etmesi daha ustalıkla sağlanmalıydı. Bana göre heba olmuş bir fikir. Başarılı görüntü yönetiminin hakkını teslim edelim. Ama o kadar.